Bir kaleden diğer kaleye gol atmak sık rastlanmasa da futbol sahalarında gördüğümüz klas hareketlerden biri. Mesafe ise 90 metre ile 120 metre arasında değişkenlik gösteriyor. Birçok sahanın uzunluğuysa iki kale arasında 100 metre olarak ölçülüyor. Bu anlattıklarının başlık ve içerikle ne ilgisi var diye düşünenler için hemen bahsedeyim. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatı sırasında hedeflerden birinin 300 metre yakınında bir ABD üssü olduğu açıklandı. Washington Post'ta yer alan bir yazıya göre ise bu mesafe sadece 130 metre, neredeyse bir futbol sahası uzaklıkta. Terörü sona erdirmek ve sınır güvenliğini tesis etmek amacıyla başlatılan son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili harekatı devam ederken ajanslara düşen bu haber oldukça dikkat çekiciydi. ABD askerlerine sadece 3 futbol sahası uzaklıktaki terör hedefleri bombalandı, peş peşe açıklamalarsa tahmin edilecek üzere gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de 900 askeri olduğu ve burada teröristlere eğitimler verdiği biliniyor. Sürecin nasıl buralara geldiğine ilişkin soruların cevapları da yine burada gizli. ABD'li askerlerle terör örgütü mensupları yukarıda bahsettiğimiz kadar yakın bir mesafede ne yapıyorlardı? Yakından bakalım. İki ülke arasındaki uyuşmazlıkları bir başlık altında toplarsak, içeriği hiç şüphesiz PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlanan PYD-YPG, FETÖ ve Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi oluşturur. Son yıllarda Yunanistan'da ABD'nin askeri yatırımlarını artırması ve Türkiye sınırına konuşlandırdığı teçhizatlar da yine iki ülke arasındaki ilişkinin tıkanmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Donald Trump döneminde ortak adımların atılması, sonuç odaklı bir mekanizmanın kurulması temel amaç olarak belirlenmiş olsa da süreçte tıkanmalar yaşandı. Biden yönetimi göreve başladıktan sonra ikili ilişkilerde Trump dönemine kıyasla daha ciddi bir ortam oluştu. Bu da sağlıklı bir mekanizmanın kurulmasındaki önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi. Fakat üstteki örnekten de anlaşılacağı gibi ABD'nin teröre olan desteği bir türlü bitmedi. Terör örgütü DAEŞ'la mücadele adı altında PYD-YPG'ye olan desteği kamuoyundan gizlenen bir durumda değil. Askeri eğitimden milyon dolarla ifade edilen silah yardımlarına kadar birçok şey herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Pençe Kılıç Harekatı'nın başlamasıyla birlikte ABD'den yapılan açıklama ise en azından şu anlık tansiyonu düşürmeye yetmedi. Pentagon sahada olanları izliyoruz ile başlayıp gerilimin düşürülmesi gerektiğine uzanan bir dizi açıklamayı peşi sıra dizdi. Çözümden uzak bir tavır olduğunun altını çizmemize ise gerek olmadığını düşünüyorum. Uzmanlara göre bu harekatın en önemli mesajlarından biri Ankara'nın milli güvenlik sınırlarından vazgeçmeyeceğini net bir şekilde çizmesi. Şüphesiz harekatın mesajlarının yanında bir takım sonuçları da olacaktır. Aynı anda iki ülkeye ve gece yarısı başlayan bu harekatın muhatapları tarafından nasıl değerlendirildiğine bakmadan önce harekatın kapsamını biraz genişletmek gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK-YPG'nin kontrolündeki petrol rafinelerine yönelik ilk kez düzenlediği operasyonla terör örgütünün finans kaynaklarını hedef aldı. Kamışlı ilçesinde bulunan rafineriler kullanılamaz hale geldi. PYD-YPG terör örgütü DAEŞ'e ait birçok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Bu bölgeler arasında petrol rafinelerinin olduğunu da biliyoruz. Petrol rafinelerinden elde edilen para terör örgütünün gelirleri arasında önemli bir kalem olarak dikkati çekiyor. Özellikle Avrupa yapılanmasından aldığı güçle petrolü gelire dönüştürdüğünü görüyoruz. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin petrol rafinelerini hedef alması meselesi örgütün direkt olarak finansal yapısının hedeflendiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle Avrupalı devletlere kendi göbeğimi kesebilirim mesajının verildiği bir operasyon bu. Bölgesel güç ve dengelerin oturtulması, idrak edilmesi ve çerçevesinin belirlenmesi adına da mesajlar barındırıyor. Peki Türkiye'nin operasyonuna uluslararası hukuk ne diyor? Savunma Bakanlığı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru haklarını kullandığını açıkladı. Söz konusu madde, Birleşmiş Milletler üyelerine silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. ABD güçleri ise halihazırda Suriye'de El Tanif üssü, Haseke, Rakka ve Deir Zor başta olmak üzere 11 üste askeri varlığını sürdürüyor. Terör örgütünün işgalindeki bölgelerin ağırlıkta olduğu gözlemlenirken bu bölgeler Washington yönetimi tarafından takviyelerle güçlendiriliyor. Önemli sorulardan biri de Türkiye neyi hedefliyor? Asıl ve tek gaye Türkiye'nin sınırında bir terör örgütünün barınmasının engellenmesi. Bu nedenle harekatın Tel Rifat, Münbiç ve Ayn el Arab'da yoğunlaşması bekleniyor. Saydığımız bölgelerde örgüt üyelerinin üs ve lojistik merkezleri olduğu ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin de yine bu noktalardan geldiği biliniyor. Türkiye'nin harekatı derinleştirmesi adına karadan da bir hamle yapması masadaki önemli başlıklardan biri. Bu durumda ABD'nin terör unsurlarını farklı bir bölgeye çekmesi yine muhtemel hamlelerin başında geliyor. Peki ABD'nin bu tavrı ne anlama geliyor? Bu konu aslında oldukça derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. Uzun yıllardır müttefik olan iki ülkeden birinin güvenlik gibi çok değerli bir konuda neden bu şekilde davrandığı psikolojinin konusu gibi dursa da bölgesel dengeler,
siyasi manevra alanları, iktisadi, askeri ve elbette kültürle ilişkili. Peki uzun yıllardır teröre açıktan verilen desteğin ABD kamuoyunda bir karşılığı var mı? The YPG, the Kurdish force that we work with on the ground, is the PKK. This is a terrorist organization on the State Department's terrorism list that seeks to partition Turkey between Kurds and Turks. By aligning with the PKK, or actually allying with the PKK, we set ourselves on a collision course with Turkey. That was unwise from a humanitarian point of view, and it was extremely unwise from a strategic point of view. İzlediğimiz video aslında bir itiraf niteliğinde. ABD'li politika analisti Profesör Michel Doran, 2019'da yaptığı bu konuşmasında ABD'nin politikalarını açıklamıştı. Yapılan yanlışları tek tek aktaran Michel, geçtiğimiz günlerde yine bu konunun devamı niteliğinde bir tweet attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin YPG'yi dağıtacağını iddia etti. Yani teröristlerin 300 metre yakınında artık ABD askerlerinin olmayacağını söyledi. İki ülkenin uzlaşamadığı konulardan Türkiye adına en önemlisi buydu. Peki ABD tarafı ne düşünüyor? Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemi şu an için en büyük problem olarak tanımlanıyor. Bozulan ilişkilerin tamirinin nasıl olacağıysa kurulan yeni mekanizmanın nasıl işleyeceğiyle de doğrudan ilgili. Soruların çözümü ve onarım sürecinin resmen başlaması için karşılıklı adımların atılması lazım. Türkiye'ye başta F-35 olmak üzere bir dizi ambargo uygulayan ülke, kısmen normalleşen sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir öngörüden kaçınıyor. Bu eksende değerlendirildiğinde ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin çıkarlarını ve endişelerini anlamama gayreti sürecin tıkanmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Profesör Doran'ın dediği gibi ABD'nin terör örgütüne olan desteğini sonlandırması belki de bu adımların önündeki en büyük engelin kalkması anlamını taşıyor. Jeopolitik konumunu da dikkate alırsak Türkiye, ABD'nin vazgeçebileceği bir ülke değil. Yaklaşımını değiştirmesi halinde çözümün çok daha berrak bir şekilde görünmesinin önü açılabilir. Tutumunda bir değişim olmaması hali ise yine ihtimallerden biri. Böyle bir durumdaysa ikili ilişkilerin çok daha kötü bir noktaya taşınması söz konusu. Güç merkezinin batıdan doğuya, Atlantik'ten Avrasya'ya kaydığını iddia edenlerin sayısı her geçen gün artarken, böyle bir durumda ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmeyi göze alabilir mi? 2001'de Afganistan'ı, 2003'te Irak'ı işgal etti. Suriye ve Libya'da sahadaydı. Fakat bugün baktığımızda harcadığı trilyonlarca dolara rağmen çok arzuladığı o eski gücüne bir türlü kavuşamadı. Ne Avrupa'da ne de Orta Doğu'da istediği nüfuzu oluşturamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dünya düzenindeki konumu, ekonomik yapısı ve hakimiyet kurmak istediği coğrafya birlikte düşünüldüğünde ne kadar başarılı olduğu hala tartışmaya açık bir konu olarak duruyor. Tüm bunlar ışığında Türkiye-ABD ilişkisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Bir kaleden diğer kaleye gol atmak sık rastlanmasa da futbol sahalarında gördüğümüz klas hareketlerden biri. Mesafe ise 90 metre ile 120 metre arasında değişkenlik gösteriyor. Birçok sahanın uzunluğu ise iki kale arasında 100 metre olarak ölçülüyor. Bu anlattıklarının başlık ve içerikle ne ilgisi var diye düşünenler için hemen bahsedeyim.